Ama çok iyi yaptın. Bunlar bayağıdır otsuz kalmış bence. Girdiği gibi yemeye başladı. Evet. Dört. Dünyanın en tatlı çocuğu bu. Kapıyı kapattı. Oraya da ip getirdi. Ve bu pis ip ya. Her yerde. Komşuculuk zor. Sabah kalktım. Salonumuz ve mutfağımız olan balkonumuza geldim. Bir kahve yapayım kendime diye. Tuğçe de uyuyordu. Bir baktım elinde ipler sopalarla Isidro geziyor. Üst komşu. Dün konuşmuştuk ineklerini sokabilir mi diye izin istemişti. Tabii dedik. Zaten çimler çok uzun, bir şeylerin yemesi lazım. Yoksa bizim onları biçmemiz lazım. Böyle ortak bir ilişki var, simbiyotik. Bir baktım adam bütün araziyi çeviriyor. Dedim yani ne olacak böyle, biz burayı kullanıyoruz dedim. Bunlar uzar, yemesi lazım bunları dedi hayvanların. Temizleyecek dedi. Dedim biz oraya nasıl geçeceğiz? Kaldır bunu o tarafa koy, geçersiniz dedi. Bir şey olmaz dedi. İyi dedim, bir şey diyemedim. Kahvemin keyfini kaçırmayayım dedim. Kahvemi içmeye devam ettim. Onun çitleri dizmesini seyrederken. Dün atlarını getirmişti ilk. Konuşmaya geldiğinde atları zaten yanındaydı. Dedik ki tabii yani girebilirsin. Böyle olacağını zaten biliyorduk, arkadaşlarımız anlatmıştı da bize. Ama böyle bu kadar böyle çit çekeceğini düşünmemiştik yani tabii. O konuda da gerçi bizi uyarmışlardı, istila edebilirler arazimizi falan diye. Tam olarak böyle olacağını düşünmemiştik. Bayağı çit şu an kapımızın şuradan böyle önümüzden geçiyor, gösteririm. Arsanın 1/10'ını bize bırakmışlar sağ olsunlar. Bayağı onda da kızını almış yani. Çok şey konuştun ya, geniş konuştun, hiç %10 gibi durmuyor, bu daha yani küçük. Bayağı minik, böyle arabanın tam yanından motorları kapatacak kadarlık bir yeri çevirmişler. Gerisini kendilerine almışlar. Komşularımız geldi. Birileri, yani Hakan ve Sofya hep burada yaşıyorlar zaten. Detaylıca bahsedeceğim. Bir de Alpar var. O da yeni komşumuz olacak. O da bir kabanya buldu. Kabanya alıyor. Şimdi hep beraber balkon sefası yapıyoruz. Bak hem de nasıl kahve yaptı. Lolita, sen ne yapıyorsun? Gel sen de konuş. Sen de anlat. Hov hov hov. Ne kadar çok insan oldu, hov hov. Kalbim atıyor çok fena. Yer değişelim, ben çıkacağım. Dikkat kayıyor. Kayarsa durma şansın yok. Aşağıda. Gel bakalım. Daha sonra hiç kaymaz, merak etme. Buraya bassak sorun olmaz herhalde. Hayır, hiç şey olmaz. Ah, kertenkelelerimiz var. Burası çok iyiymiş. Gel. El sallayın. Çok güzel, güneş de açtı. Today there is something in the city. They like One specific. Kocaman atları. action var. Çatıdan manzaraya Çok korkutucu. Kuru.
şey değil yani. Yüksek değil o kadar. O kadar yüksek değil. Ben seni şöyle yapayım. En ucuna doğru ya, böyle daha çok taşır o. Belki hoppa. I'm not sure about myself. Yine de bir çarpıntı oldu bak. Aslında bak şuradan Okay, let me see. çok rahat. 2, 3. Şeylere, ineklere doğru da. Seslendirme. Ben sonra müzik koyarım. Vadideki bir diğer komşularımızın evlerini ziyaret etmek üzere hep beraber yola koyulduk. Bahçeye çıkınca da alt kattan manzara böyle. Buraya küçük ekip biçme alanı yapmışlar. Tam karşımızda alttan nehir akıyor. Şimdi yeni olarak da arkada gördüğünüz o ikili evi almışlar. Orada inşaat yapıyorlarmış. Gidip ona bakacağız. Ah, es suya. Sí, es suya. No sabemos. Vale, bien. Dos. Sí. Porque tienes dos caballos. Bu da ikinci küçük evin alt katı. Zemini ve tavanı yeni olarak yapmışlar. Bu eski taşıyıcılar duruyor aynı şekilde. Buraya pencere açmışlar. İçini de bunlar başka bir ismi var, tam çevirince ne oluyor bilmiyorum ama aslında doğal toprak, kil gibi bir malzeme. Onu bir tık renklendirebiliyorlar. Biz de büyük ihtimalle böyle bir şey kullanacağız. Bu beyaz olan biraz daha kireç oranı yüksek olduğu için özellikle zemine bunu yapmayı tercih etmişler ki daha çok su alma veya nem yapma oranı olan yerlere bunu koyuyorlar. Üçüncü eve gidiyoruz. Buradaki tavuk da dün gece ölmüş. Daha doğrusu dün gece canlıymış. Sabah bir bakmışlar ölmüş. Ne olduğunu kimse bilmiyor. Aa, çok güzel. Heh, aynı bizim çatı. Bizimki de böyle. Şimdi öğreneceğiz neler olacak. Ölü sandığımız ölü değil. Yok. Aa. Ne olduğunu kimse bilmiyor. Şimdi yok oldu şey. Tavuk. Ya. Tavuk nerede Fatih? Yedin mi? Nerede?
Ölü tavuk bulunduğu yeri değişmiş. Yugo fırtınası. İtalya'dan bir fırtına ya, bir geliyor, rüzgar geliyor güneyden abi. Bir dalga kaldırıyor böyle. 3-5 Yemek için de mahallemize geldik. Mahallemiz biraz ana baba günü. Çok meşhur yeşil kızartma biber, bol tuzla geliyor. Bunlar da ev yapımı kroketler. Kesiyorum. Kahvemi yapıyorum abi. Ayaklarını satıyorum böyle. Manzara böyle efsane. Bir tane aldım. Sen al bir tane. Ben şöyle daha küçüğünü alayım. Ben elimi sürdüm böyle. Geliyorum. Ama o DSM'in hikayesi çok... Tam ihtiyacımız olan. And final touch. Ay. Oo. Bugün çok sıkı bir temizliğe girişiyoruz. Gördüğünüz gibi evin içi bayağı kötü bir durumda. Bugünkü hedefimiz bir kısmını kabaca temizleyebilmek. Tabii ki bir günde bitecek bir pislik değil bu ama en azından bir yerden başlayacağız. Burayı görüyorsunuz. Çatıda bayağı bir iş var yapılacak. Yılların pisliği. Aynı şekilde zemin de samanlarla dolu. Bu zemini de temizleyeceğiz. Zemini temizledikten sonra tahtaların ne kadarının kırık ve göçük olup olmadığını görüp
Ona göre bakacağız ama aslında hedefimiz bütün zemini değiştirmek. Burası bayağı bir temizlendi. Çok oynak olan tahtaları çıkarttık. Taşıyıcıların yerlerini çok daha iyi görebiliyoruz. Siz pek göremeseniz de yerler şöyle temiz oldu kısmen. Sağlık ekibimiz çalışıyor. Şamman değil. Şey galiba. Olsun benimki ya. Sen oradan kafanı elini dikkat et. Şöyle dikelim. Tabii canım. Yeter. Süper. Sanki biraz daha kısa gibi. Evet. O büyüklerin sonuncusuydu. Süper. Güzel abi. Ama bir de bu var. Burası da üst taraf temizleniyor. Yani evi ısıtırsınız kaçak. Direkten bunu atlama yapın. Aldın. Anladım. Urfa style. Abi. Şunu vereyim mi? Bunun arkasında Onları da ben attım şimdi. Tamam. Bluetooth bağlantılı. Bluetooth var. Son derece teknolojik bir süpürge. Acayip feci teknoloji. Ben hani aklımızın falan alamayacağı bir şey yani. Diğer Türk arkadaşımız Suat abi de geldi. Çetemiz hazır. Bu arada bütün bu pislik içeriden çıktı. Şimdi bir kahve mandalina molası verdik. Taşların belli bir kısmında 3-5 tane. Gölgede oturuyoruz. Öyle bir pencereyi koy. Yüzüme filan biraz yıkadım. Tırnaklarım leş. Burada kimse Yoruldum biraz ya. bunların çatıları böyle bela iş, tamam mı? Böyle Çatılarda... O arayı boşluğu dolduruyor. Arayı üstünü başka bir şeyle kapatman lazım. Çatılarda çok kolay olay. şimdi genellikle şey yapıyorlar, o foamu sıkıyorlar. Üzerine de membran koyuyorlar. Şey yapıyor. Gomma diyorlar. Aynen. Taşları kaldıktan sonra. Ondan sonra 4-5 santimlik falan bir Nasıl gidiyor? Hey, iğrenç. Ama fena değil. En azından temizleniyor biraz. Aslında büyük bir kısmı temizledik. Ve tertemiz oldu diyemeyiz ama bayağı bir fark etti en azından. Buralara tabii çok daha detaylı temizlik gerekiyor. Onun da vakti gelecek. Çünkü biraz burayı azaltmazsak yapamayacağız. Ellerine de koyuyorum. Böyle işler yaparken
çok prenses bir çocuk olarak yetiştiğimi düşünüyorum. Ondan bahsediyorduk. Çünkü yani hiç temizlik yapmadım gerçekten. Böyle sadece elektrik süpürgesiyle evi süpürmüşlüğüm var. Sağ olsun, onu da genelde kocam yapıyor zaten. Sonra Fatih'e diyordum ki sen yine benden daha iyisin. O da dedi ki niye, ben pislik içinde mi büyüdüm? Sanki ben neyse. Çok içinde büyüdüm sanki. Ben de dedim ki en azından sen askere gittin. Ha, askerde bir gün tuvalette lavabonun önüne birisi kakasını yapmıştı. Ben de onu görünce komutana söyledim. Sanki askerde ne oluyor? Şey mi? Her gün kaka mı ediyorsun? Neyse işte hayat bizi öyle bir noktaya getirdi ki şimdi inek, at ve bir takım insanların büyük ihtimalle dışkılarını temizliyoruz. Yok, o kadar değil. İnsan dışkısı. Aslında bu kısımda hayvan dışkısı da yok. Burada yaklaşık bir 100 senelik yaşanmışlık pisliği var. Ama esas en alt kat hayvanların yaşadığı yer. Oraya daha temizliğe başlamadık. Ama beklediğimizden çok iyi gidiyoruz. En azından ben kendi adıma söyleyebilirim. Onu da bir şekilde başaracağız. Yapacağız bu işi. Evet. Çünkü bu arada bahsettik mi hatırlamıyorum ama bir şirketle görüştük. İşte çatı için fiyat alıyorduk, zemin için fiyat alıyorduk falan. Adam sadece evin duvarlarını temizlemeye, yani mevcut pisliği ve işte duvarların bir miktar içindeki hem kimyasalla temizleyip hem sonradan doldurmaya bir kısmını sadece 25.000 eurocuk istedi. Onu da yanlış olmasın şey dedi. Müslümanız ikimiz de. Onun için dedi yani. Evet, Müslüman kardeş ülkeden olduğumuz için öyle dedi bize. Kardeş ülkeden olmasaydık acaba ne diyecekti, çok merak ettik. Biz de kendisine teşekkür ettik. Çünkü 25.000 euromuz olsaydı zaten bu evde olmazdık muhtemelen. Dedi ki değerli vaktini almayalım o zaman. Görüşürüz sonra dedik. Evet, çok tembellik yaptım konuşup. Evet. Bak temizliyor gibi yapıyorum ama bir saatte temizliyorum. Paraşı verirsen ben şurayı alırım. Hadi kocacığım, eline beline kuvvet. Al kocam al. Ben de sana süpüreyim biraz. Bitti zaten burada, artık çok az şey kaldı. Yani bu kadar kalan toza şunlarla yapacak çok bir şeyimiz yok. Tazikle kendilerine günlerini göstereceğiz pisliklerin. Pislikler. Güle güle. Evden neredeyse çıktık, işimiz bitti. İkinci kova bu. Üstten çıkan. Seni göremiyoruz. Ben de sizi göremiyorum. Burnun çok tatlı. Duşum. Bence hemen gir. Ama daha içerin tozunu almadım. Evet, bence de bekle. Yüzümü yıkayayım. Benim işim daha bitmedi. Duvarlara devam. Çatının büyük bir kısmını bitirdik. Duvarların da büyük kısmı bitti sayılır. En azından en böyle pis örümcekli kısmı. Bazı yerlerde bu dışarısı da dahil sıva var. Şimdi bugün buna dokunmayacağız. Daha buraya gelene kadar çok var da. İçerideki sıvayı da bazı yerlerden kırmaya başladım. Onlar böyle tuttukça elinde kalıyor ve parça parça giderek küçülüyor. Ben de çok iyiymişim. Sanki Hindistan'da 100 kilometre motora binmiş gibiyim. Hiç yabancı değil. Şimdi o yüzden o çıtırtıları biraz temizleyeceğiz. Çok pis be. Eminim yeni duşumuz gözlerinizden kaçmamıştır. Sizce de çok şekilli olmamış mı? Araba seni götürüyor. Onlar çok dik. Bütün duvarlar kırıldı. Şu bir saattir kırılmıyor. Sinir olduğum şekilde geldi.